Merhaba kedi severler, kedilerimizin dünyasına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi kedilerimiz sadece sevimlilik abidesi değil, aynı zamanda evdeki en büyük drama kraliçeleri. Evet, bugün yine sizlerle kedilerimizin gizemli dünyasına dalıyoruz. Ama hayır, bu video sadece aman ne tatlı bir kedi demekten ibaret değil. Çünkü kedilerimiz sadece şirinlik abidesi değil, aynı zamanda minik sağlık problemleriyle bizi şoka sokan küçük patronlar. Bir an tuvalet kabını kazarken kendini arkeolog sanıyor, bir diğer an perdeye tırmanarak maceraya atılan bir kaşif oluyor. Ama iş sağlığa geldi mi? İşte orada işler biraz karmaşıklaşıyor. Bugün kedilerimizin hayatını etkileyebilen ama doğru bilgiyle kolayca önleyebileceğimiz bir konuyu konuşacağız. Kedilerde kristal oluşumu. Kristal mi? Kedim şimdi sihirli bir prenses mi oluyor? Kristal mi? O da ne diye düşündüğünüzü duyar gibiyim. Hayır, kediniz bir mücevher dükkanına dönüşmüyor ama bazı idrar yolu problemleri yaşıyor olabilir. Keşke o kadar havalı bir şey olsaydı. Maalesef bu, kedilerimizin idrar yollarında biriken minik sorunlar anlamına geliyor. Ve evet, bu onların canını sıkıyor, hatta bazen bizimkini de. Ama merak etmeyin, bu videoda hem ciddi hem de eğlenceli bir şekilde kristallerin neden oluştuğunu, nasıl önlenebileceğini ve kedilerimizin bu durumla nasıl başa çıktığını konuşacağız. Ve kim bilir, belki de sonunda kedinizin minik bir sağlık uzmanı olmak çok kolaymış diye miyavladığını hayal edeceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Kahvenizi, çayınızı alın ve kedi dostlarınızın yanına oturun. Çünkü birazdan hem bilgilenecek hem onlara olan hassasiyetiniz daha çok artacak. Evet, başlayalım. Eğer kediniz tuvaletle ilgili sorunlar yaşıyorsa ya da bu tür rahatsızlıklardan nasıl korunabileceğini öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Kristal oluşumu nedir ve nasıl oluşur? Bu en çok merak edilen kısım. Kedilerde kristal oluşumu, idrarda mineral birikimlerinin taş benzeri kristaller oluşturması durumudur. Bu durum genellikle idrar yollarında rahatsızlığa, hatta bazı durumlarda idrar yolu tıkanıklıklarına yol açar. Kedim Ruhi Edward bu hastalık ile 3 defa mücadele etti ve son 3 aydır çok şükür toparladı. Fakat süreçte o kadar çok zorlandım ki yüreğim parçalandı. Kristaller genellikle idrarın pH dengesine, beslenmeye ve su tüketimine bağlı olarak oluşur. İdrar çok yoğun hale geldiğinde ya da pH seviyesi olması gereken dengeden saptığında mineraller bir araya gelerek kristalleri oluşturur. Özellikle struvit ve kalsiyum oksalat kristalleri en yaygın olanlarıdır. Bu durum erkek kedilerde daha sık görülür çünkü idrar kanalları daha dardır. Ancak dişi kedilerde risk altındadır. Peki kristaller neden oluşur? Şimdi buna bakalım. Kristal oluşumuna yol açabilecek birkaç temel faktör vardır. Gelin bunları detaylı bir şekilde ele alalım. 1. Yanlış beslenme. Bazı ticari mamalar, özellikle ucuz ve kalitesiz olanlar, yüksek miktarda magnezyum, fosfor ve kalsiyum içerir. Bu mineraller idrarda kristal oluşumuna neden olabilir. Kedinizin maması düşük magnezyum içeriğine ve dengeli bir pH seviyesine sahip olmalıdır. 2. Az su tüketiminden kaynaklanır. Kediler doğaları gereği az su içen canlılardır. Ancak yeterli su tüketilmediğinde idrar konsantre hale gelir ve kristallerin oluşması daha kolay olur. 3. Genetik faktörlerdir. Bazı kedi ırkları, örneğin Persler, Siyamlar ve British Shorthair'ler kristal oluşumuna daha yatkındır. Genetiklerinin yatkın olması nedeniyle daha çok risk altındadır ki benim de kedimin cinsi British Shorthair ve biz de bu durumdan maalesef fazlasıyla muzdaribiz. 4. Stres durumları. Kedilerde stres hormonal dengesizliklere neden olabilir ve bu da idrar yollarını etkileyebilir. Yeni bir ev, başka bir hayvanın varlığı veya rutinlerindeki değişiklikler kedinizin sağlığını olumsuz etkileyebilir ve bu hastalığı tetikleyebilir. 5. Kedilerin obezite ve hareketsizlik durumları hastalığın tetikleyicisi olabiliyor. Fazla kilo ve yetersiz fiziksel aktivite, kedinizin genel sağlığını olduğu gibi idrar yollarını da olumsuz etkiler. Bu hastalıkta maalesef çok dikkatli olmak gerekiyor. Peki, kedinizin kristal sorunu yaşadığını nasıl anlayabilirsiniz? İşte dikkat etmeniz gereken belirtiler. Sık sık tuvalete gitme. Kediniz tuvalet kabına sık sık gidip az miktarda idrar yapıyorsa bu bir işaret olabilir. Ağrılı idrar yapma.
Tuvalet sırasında miyavlama veya rahatsız bir şekilde kıvranma görüyorsanız, ısınmak şeklinde idrarını yapamıyorum ya da az yapıyorsa kediniz acı çekiyor olabilir. Hatta idrarını yaparken gözünden yaş geliyor ise bilin ki idrar yolu sorunu yaşıyordur. Kanlı idrar durumu. İdrarında kan fark ederseniz bu kesinlikle bir veteriner ziyaretini gerektirir. Kristaller kanamaya sebep veriyor. Tuvalet kabını kullanmayı reddetme. Kediniz tuvalet kabını kullanmak yerine başka yerlere idrar yapıyorsa rahatsızlık hissediyor olabilir ve bu hastalıkta buldukları yere idrarlarını yapıyor. Ruhi Edward'ın en belirgin verdiği tepkilerden biri buydu. Koltuk, yatak, yastık, battaniye yani kum harici her yere yapmaya başlamıştı. Ve yaparken ıkınması benim en çok dikkatimi çeken teşhis koymamdaki davranışı buydu. Halsizlik ve iştahsızlık durumu. Kediniz daha az hareket ediyor ve yemek yemiyorsa bu genel bir sağlık sorununa işaret edebilir. Bu hastalıkta eski aktifliği asla olmuyor, en azından bizde süreç bu şekilde ilerledi. Sürekli ağlamaklı tavır içindeydi, özellikle karın bölgesini saklıyordu Ruhi. Hatta en son hastalık nüksettiğinde karnı davul gibi şişmiş ve yerinden kıpırdamıyor, yattığı yere idrarını bırakıyordu. Buna detaylara çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi söz konusu hastalığın teşhis ve tedavi yöntemlerinden bahsedelim. Korkmayın, güvenilir işinin ehli bir veterin pofuduk dostunuzu bu hastalıktan kurtaracaktır. Eğer bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, kedinizi vakit kaybetmeden bir veteriner hekime götürmelisiniz. Veteriner teşhis koymak için şu yöntemleri kullanıyor. İdrar tahlili. Bu test, kristal türünü, pH seviyesini ve idrar yoğunluğunu anlamak için kullanılır. Ultrason ve röntgen. Bu görüntüleme yöntemleri kristallerin boyutunu ve yerini belirlemede yardımcı olur. Kan testleri, böbrek fonksiyonlarını ve genel sağlık durumunu kontrol etmek için yapılır. Tedaviye gelince durumun ciddiyetine bağlı olarak farklı yöntemler uygulanabilir. 1. Özel diyet. Veterineriniz, kristallerin çözülmesini sağlayan özel formüle edilmiş mamalar önerebilir. Biz ilk mamayı değiştirdik. 2. İlaç tedavisi. Antibiyotikler, ağrı kesiciler veya diğer ilaçlar kullanılabilir. Yine Ruhi içinde ilk tedavide ilaç kullandık fakat yeterli gelmeyince sonta takıldı. Çünkü uzun süreli antibiyotik tedavisi böbreklere zarar verebiliyor. Bol su tüketimi. Kedinizin daha fazla su içmesi teşvik edilmelidir. Daha önce Ruhi'nin bir su kabı vardı ama artık onun görebileceğim 3 noktaya su kabı koydum su içmesini arttırmak için. Mutlaka sizde de faydalı olacaktır. 4. Cerrahi müdahale. Eğer kristaller çok büyükse veya idrar yollarını tamamen tıkıyorsa cerrahi müdahale gerekebilir. Az önce dediğim gibi biz sonta takılarak süreci atlattık fakat tedavi yetersiz kalsaydı ameliyata kadar süreç ilerleyecekti. Bizim veterinerimiz ameliyata sıcak bakmadığı için 2 defa sonta taktı ve yatılı olarak süreci en hafif hasar ile atlatmamıza yardımcı oldu. Kristal oluşumunu tamamen önlemek mümkün olmayabilir, ancak riski önemli ölçüde azaltabilirsiniz. İşte birkaç önleme yönteminden bahsedeceğim. 1. Kedinizin sürekli olarak temiz ve taze suya erişimini sağlayın. Ayrıca su içmeye teşvik etmek için su pınarları veya ıslak mamalar kullanabilirsiniz. Ben artık çeşme suyu içmesine izin vermiyorum, eve aldığım damacanalardan temin ediyorum suyunu. Doğası gereği akan suları yani çeşmeden içmeyi çok seviyorlar. Fakat bu hastalık nedeniyle müsaade etmiyorum. 2. Veterinerinizin önerdiği düşük magnezyum ve fosfor içeren kaliteli mamaları tercih edin. Evet, biraz pahalı ama sağlığı için daha fazla tedavi ücreti ödememek için bunu yapmak zorundayız. 3. Kedinizin hareketli bir yaşam sürmesini teşvik edin. Oyun oynamak hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarına iyi gelir. 4. Rutinleri koruyun ve kedinizi huzurlu bir ortamda yaşatın. Ani değişikliklerden kaçının. 5 yılda en az bir kez veteriner kontrolüne gitmek erken teşhis için çok önemlidir. Bugün kedilerde kristal oluşumu ve idrar yolu sorunlarını detaylı bir şekilde inceledik. Unutmayın, kedinizin sağlığı sizin sorumluluğunuzda. Onlara doğru beslenme, bol su ve sevgi dolu bir ortam sunarak uzun ve mutlu bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilirsiniz. Eğer bu video faydalı olduysa beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.